Akademik dünyada çok önemsenmese de gizemli arkeolojik bulgu haberleri popüler dünyada sürekli ilgi uyandırmaktadır. Kimileri bilim tarafından açıklanamıyor, kimileri de bilinip de açıklanmıyor. Bazı arkeolojik bulgular bilmece gibidir ve belki de birbirinden ilginç birçok teoriye de konu olmalarından dolayı insanları büyüleyen bir tarafı vardır. Şu anda en gelişmiş çağını yaşadığımızı iddia ettiğimiz dünyamızda binlerce yıl öncesinde antik dönemlerde öyle mega yapılar inşa edilmiş ki bizlerin zirvesinde olduğumuz bugünkü teknolojik gelişmemizle bu yapıları yapıp yapamayacağımız tartışılmaktadır. Hatta yapılan bazı deneylerle özellikle piramitleri yapamayacağımız kanıtlanmıştır. Bugün Mısır'da, Mezopotamya'da, Asya'da, Güney Afrika'da, Uzak Doğu'da ve daha pek çok yerde bu mega yapıların kiminin harabeleri, kiminin de günümüze kadar ayakta kalmış canlı örnekleri bulunmaktadır. Bu yapılar bugün bile o kadar muhteşem ve o kadar gizemlidir ki bunların binlerce yıl önceki insanlığın gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında uzaylılar tarafından yapılmış olacağı iddia edenler bile vardır. Tabi bunların hepsi varsayımdır. Gerçeği ortaya çıkarmak için bilim adamları ve araştırmacılar durmadan çalışmakta, sürekli yeni teoriler ortaya atmaktadır. Ancak hala kesin olarak bu eserlerin nasıl yapıldığı hususunda herkesin üzerinde mutabakat sağladığı bir çözüme ulaşılamamıştır. Sizlere bu seride gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli noktalarındaki işlevi, yapımı ya da anlamı bilimsel olarak açıklanmayan ya da açıklanması sakıncalı görülen eserlerden oluşan tarihi buluntular ile ilgili temel bilgiler vermeye çalışacağım. Şu an izlediğiniz videoyu bir tanıtım olarak görmeniz ve en azından neleri inceleyeceğimizin bir ön bilgisi olarak seyretmeniz ana hedefimizdir. Göbekli Tepe. İnsanlar yaklaşık M.Ö. 8000 yılından itibaren ilk önce kalıcı yerleşim yerlerine yerleştiler. Tarım yaptılar ve daha sonrasında tapınaklar inşa ettiler. Acaba gerçekten böyle miydi? 1994 yılında Şanlıurfa'da yer alan Göbekli Tepe'de yapılan inanılmaz bir arkeolojik keşif bu hipotezi alaşağı ederek medeniyetin evrimiyle ilgili yeni sorular doğurdu. Uzmanlar daha önce avcı toplayıcılarının yerleşik düzene geçip tarım yapması konusunda anıtsal alanların yapıldığını düşünüyorlardı. Fakat tarıma geçilmeden önce avcı toplayıcı insanlar tarafından inşa edilen Göbekli Tepe tüm bu düşünce sistemini alt üst etti. 12.000 yılı Göbekli Tepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan kanıtlar, tarımın icadının uygarlığın başlamasıyla tetiklendiğini savunan Schmidt'in teorisini de destekliyor. Her anıtsal yapının ortasında üzerinde stilize kollar, eller ve peştemal yontuları bulunan 2 adet T biçimli sütun yer alıyor. En büyüğünün ağırlığı 16 tonu aşıyor. Bu taşlar yontmak ve yakındaki taş ocağında taşımak çok sayıda insan ve hepsini doyuracak miktarda yiyecek gerektiren zorlu bir organizasyon gerektiriyor. Burada şimdiye kadar yapılan kazılarda bu insanların yerleşik bir hayat türüne dair bir kanıt bulunamadı. Bu yüzden Göbekli Tepe'nin dönemsel bir toplama ve şölen yeri olduğu düşünülüyor. Cengiz Han'ın mezarı. Moğol İmparatorluğu'nun dört bir yanından gelen hazineleri içerdiğine inanılan Cengiz Han'ın mezarı üstünden 800 yıl geçmesine rağmen hala bulunamadı. Cengiz Han bir zamanlar Büyük Okyanus ile Hazar Denizi arasındaki toprakları hükmetmişti. Öldüğünde cenazesinin gizli tutulmasını istemişti. Yağ Sultan ordusu cenazeyi taşırken önlerine çıkan herkesi öldürmüş, Cengiz Han gömüldükten sonra mezarının izini kaybettirmek için üzerinde 1000 at dolaştırılmıştı. Ölümünden sonraki 800 yılda kimsenin mezarına ulaşamadı. Cengiz Han Hunların Moğolların atası olduğunu inanıyordu. Bu nedenle mezarı onlarınkine benzeyebilirdi. Hun kralları 20 metre derinlikte ahşap bölmeler içinde gömülür, yerinin üzerine kare şeklinde taşlar dizilirdi. Ancak Hun tarzı bir mezarın bulunması biraz zor. Mezar üstündeki taşlar kaldırılmış olabilir. Moğolistan'ın genişliği düşünüldüğünde 20 metre derinliğinde bir mezarın bulunması neredeyse imkansız. Antikiterya düzeneği. 20. yüzyılın başında Yunanistan yakınlarında bulunmuş bir batıktan çıkan Antikerya mekanizması, yüzyıllar boyu deniz suyunun içinde kalması sebebiyle bozulmuş ve oldukça aşınmış küçük tartlardan oluşan benzersiz bir düzenektir. Batık M.Ö. 87 yılında tarihlenmektedir ve içindeki amforalara, mobilyalara, çömleklere ve diğer eşyalara bakılırsa sıradan bir ticaret gemisidir. Mekanizma küçük bir ahşap kutunun içerisinde bulunmuş,
Aygıtın ne işe yaradığı hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bilinen en eski çarklı düzenektir ve genel görüş cihazının astronomi amaçlı kullanıldığı, belli gök cisimlerinin yerlerini hesaplamaya yarayan bir mekanizma olduğu, hatta bu hesaplara dayanarak takvim olarak da kullanılabileceği şeklindedir. Günümüzde dünyanın en eski bilgisayarı olarak da kabul edilmektedir. Her ne kadar birkaç antik Yunan yazmasında buna benzer aygıtlardan söz edilmişse de, başka görüşlere göre o dönemde bu aygıtı tasarlayacak ve çarkları yapacak teknoloji bulunmuyordu. Antikiterya mekanizmasının kimin yaptığı, gerçek işlevinin ne olduğu, sıradan bir ticaret gemisinin ne aradığı ve ne amaçla kullanıldığı konusunda hala sırlar bulunmaktadır. Nazca çizgileri. Yerden bakıldığında pek bir şey ifade etmeyen Nazca çizgilerini, yukarıdan bakıldığında inanılmaz derecede heyecan duymamak elde değil. Arkeologlar ilk kez 1920 ile 1930 yılları arasında bölgeden geçen ticari uçaklar tarafından fark edilen ve havadan görünümleri geometrik çizgilerden hayvan, bitki ve hayali figürlerin karmaşık betimlerine kadar değişiklik gösteren bu çizgilerin 2000 yıldan uzun süre önce İnka öncesi Nazca kültürüne ait olduğunu düşünüyorlar. Ancak hala tam olarak bu çizgilerin ne için yapıldığı bilinmiyor. Antik haç yolu ya da antik astroloji için yapıldıkları ortaya atılan bazı fikirler arasında. Ancak arkeologlar bu çizgilerin Nazca tanrıları ile ritüelistik bir iletişim biçimi olduklarının daha olası olduğunu belirtiyorlar. Mısır piramitleri. Hala açığa çıkabilecek pek çok bilinmezliğinin yanı sıra Mısır piramitleri hakkında sadece şu ana kadar bildiklerimiz bile inanılmaz derecede büyüleyici. Neredeyse 5000 yıl önce günümüz Kahire'sinin yer aldığı bu bölgede inşa edilen 3 piramit kompleksi, antik Mısırlıların firavunlarına olan hürmetini, ölümden sonra yaşama olan incelikli inançlarının aiti olarak bölgeye hükmediyor. Arkeologlar hala piramitlerin içine inşa edilmiş yeni tüneller ve bölümler keşfediyor ve bu büyük anıtların yapım tekniklerine dair ipucu arıyorlar. Büyük Gize Sfenksi. Büyük Gize Sfenksi, kumların üstünde yükselen büyük yapıtların değil, aynı zamanda kumların altında bulunan yeraltı odaların da bekçiliğini yapmaktadır. Bu Sfenks, insan başı taşıyan kumlara uzanmış bir aslanı temsil etmektedir. Mısır'da bir diğer ismi de Hu'dur. Diğer piramitlerden daha yaşlı olan Sfenks, aynı zamanda Tanrı Horus'un temsilcisidir. 73.6 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 20 metre yüksekliğinde olan Sfenks, dünyanın en büyük tek taş heykelidir. 4. Hanedan döneminden kalan bir levhada, Sfenks hakkında, dünya var olduğundan beri en büyük sır burada gizlenmiştir denmiştir. Bütün Mısır tanrılarının başı, Mısır'ın en büyük ilahı, sakin fakat taşıdığı büyük sır bakımından ürkütücü olan doğanın bir simgesi durumundaki bu Sfenks'i, insanlığın en eski ruhbanları yontup biçimlendirmiştir. Tutankamon'un ölümü. Sadece birkaç arkeolojik gizemin bu kadar heyecan uyandırabileceği bir diğer buluntu ise Mısırlı çocuk firavun Tutankamon'un gizemli mumyasıdır. Kral Tut'un mezarı 1922'de İngiliz Mısır bilimcisi Howard Carter tarafından ortaya çıkarıldı. O zamandan beri mezara gelenleri öldüren bir firavun laneti hikayesi dolaşıyor. Ancak Kral Tut'un mezarının asıl gizemi herhangi bir lanetten daha fazla merak uyandırıyor. Arkeologlar kralın beklenmedik şekilde muhtemelen bir enfeksiyon ya da bir at arabası kazasında oluşan yaralanmalardan öldüğüne inanılıyor. Onun zamansız ölümünün mumyasının keşfedildiğinde bulunduğu garip durumu açıklamaya yardımcı olabileceği düşünülüyor. Kral Tut cesedi mumyalandıktan ve mezarın mühürlenmesinden sonra ateş yakmış gibi görünüyor. Mumyayı inceleyen uzmanlar yarıncı mumyalama yağlarına batırılmış olan Kral Tut'un keten örtülerinin havada oksijenle reaksiyona girerek kralın cesedini tutuşturarak bir zincir reaksiyonu başlatıp yaklaşık 200 derecede cesedi bir nevi pişmiş olduğuna inanıyorlar. Ateşe neden olan acemice yapılmış mumyalanma işinin arkasında alelacele bir gömü yapılmış olması olasılığı gözüküyor. Ancak bu kraliyet figürünün acele gömülmesi başka bir gizemi de doğuruyor. Kral Tut'un mezarının başkası için inşa edilmiş olması mümkün ve aynı zamanda gömülü henüz keşfedilmemiş başka mumyalar da olabilir. Ölü deniz parşömenleri. Bakır tomar hazinesi. 1952'de Qumran'da keşfedilen eski bir bakır tomar büyük miktarda gizli altın ve gümüşü tarif edebilir. Ancak hiç kimse o hazinenin var olup olmadığını ya da nerede olabileceğini bilmiyor.
Bakır tomarlar Filistin topraklarındaki şimdiki Batı Şeria olarak bilinen bölgede bulunan Ölü Deniz parşömenleri arasında bulundu. Roma İmparatorluğu'nun Qumran yerleşimini kontrol altına alması yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanıyor. Araştırmacılar bu tomarların bölgenin Roma güçlerine karşı sıkça yapılan ayaklanmalar sırasında yerli halk tarafından gizlenmiş bir hazineyi tarif edebileceğine inanıyor.